Herkese selam arkadaşlar. Lanterns dizisinin 1. bölümü yayınlandı. Bugün biraz bunu konuşacağız. Tabii ki de spoiler olacaktır. İzlemediyseniz bilginize. Yeni DCU James Gunn'ın emekleriyle her ne kadar bizi her zaman mutlu etmese de dizi tarafında ben başarılı olduklarını düşünüyorum. Keza Peacemaker 2. sezon bence başarılıydı. Creature Commandos bence başarılıydı. Ve Lanterns'ın 1. bölümünü de izledim ve beğendim. Öncelikle fragmanı izlediğimde bazı konularda tabii ki de ben de tepkiliydim. Türkçe'ye basılmış olan Jeff Jones serisinin tamamını okudum. Yeni Absolute Green Lantern'ı okudum. Hani böyle bilgisiz bir yerden değil, daha çok çizgi roman tarafından hakim olarak size diziyi inceleyeceğim. Ancak merak etmeyin, tat kaçırıcı spoilerlar vermeyeceğim. Zaten Jeff Jones serisini ana tema olarak almamışlar. Ana referanslar oradan alınmamış. Sadece Green Lantern karakterinin belirli özellikleri alınmış. Evet, John Stewart da bir Green Lantern. Buna da değineceğiz. Zaten Green Lantern dediğimiz şey her sektör için en az bir tane seçilmiş olan, doğaüstü güçleri olan korkusuz canlılardan ibaret. Ve sadece Lantern Fener hikayesi, bu ışıklı, renkli Fener hikayesi yeşil renkten de ibaret değil. Bunu isterseniz bununla ilgili de sizle konuşabilirim. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ama geçelim dizinin 1. bölümüne. Diziyi izlerken şöyle bir şey var. HBO kalitesi kesinlikle çok güzel bir şekilde yansımış. Fragmanı izlediğimde tabii ki de şunları demiştim, yani bu kostüm neden dolapta ya da renk paleti bu kadar mı olmalı? Hikaye zaten renklerden ilerleyen bir konu ya diyerekten tabii ki de negatif eleştirilerim kendi içimde vardı. Ama bunları dillendirmekten ziyade 1. bölümü bekledim ve 1. bölüm beni çok tatmin etti. Öncelikle Hal Jordan karakterini tabii ki de ilk başta görüyoruz. Varlığına dair, onun nasıl bir geçmişe sahip olduğuna dair ve Hal Jordan gibi olabilmek için, ama Hal Jordan'ın Green Lantern versiyonu olabilmek için korkusuz olmak gerektiğiyle ilgili ana vurgu çok başarılı bir şekilde yerleştirilmiş. Tabii eğer filmin başında John Stewart'ın çocukluğuyla başlıyoruz. 1996 yılına gidiyoruz ve televizyonda Hal Jordan röportajını babasından, ailesinden gizli bir şekilde izliyor. Tabii çocukluğunu tam bilmiyoruz. Çünkü o röportajda şöyle bir şey söylüyor. Korkusuz olabilmek için bir ailenin olmaması gerekiyor. Hayatta kaybedecek bir değerin olmadığında zaten hiçbir şeyden korkmuyorsun vurgusu vardı. Bu yüzden John Stewart'ın karakter gelişiminin, geçmişinin ayrıyetten gelecek bölümlerde biraz daha açılacağını düşünüyorum. Can karakterinin çocukken bile korkusuz olduğunu vurgulayan bir detay vardı. Neydi bu? Kafasına elma koyması. Babaları herhalde o kaseti izlediklerinde bu arkadaşları onun gibi olmak istiyorsanız sınıyorum mu diyecek. Oradaki gizem tam olarak verilmemiş. Hikaye de zaten gizemli bir hikaye. Biz burada bir dedektiflik hikayesi izleyeceğiz bu dizi sezonu boyunca. Uzayla bağlantıları var. 1. bölümden bu bize verildi. Fakat öncesinde karakterler üzerinde odaklanılması gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü John Stewart'ın kafasına bir elma koyuluyor ve o elma silahla vuruluyor ve bu çocuk bundan korkmuyor. Çevrede hiç kimse mi bu nasıl ebeveynlik diye şikayet etmedi bilmiyorum. 1996 yılı da olsa bulundukları yer gereği böyle bir tatsızlığın bu kadar rahat bir şekilde olabileceğini de tamam, birazcık oturmayan mantık hataları vardı. Fakat onun dışında dizi bence çok gerçekçiydi. Önceki kullanılan CGI'lerin çok yeterli olduğunu, cıvkının çıkartılmadığını düşünüyorum. Çünkü artık hani full CGI izlemekten ziyade eskisi gibi karakterlerin izleyicisine bir şeyler verdiği kahramanlık hikayeleri bizi daha çok etkiliyor. Yani düşündüğümüzde zaten olay bu değil miydi? Onlar kahramandı, bir şeyler kötü giderken bazı şeyleri iyi yapıyorlardı ve biz bir şeylerin iyi olabileceğini, umutlu olabileceğimizi onlar sayesinde görüyorduk. Bunun bu dizide de verilebileceğini düşünüyorum. Keza Peacemaker'da bile bu verilebilmişken bu dizide bence hayli verilir diye düşünüyorum. Dizinin pilot bölümü oldukça uzundu ama çok güzeldi bence. Hani sıkıldığım tek bir an yok. Kimi yerde heyecanlandım, kimi yerde merak ettim, kimi yerde çözümlemeye çalıştım ama asla dikkatim dağılmadı. Hal Jordan karakterini çok fazla görmeyeceğiz de eleştiriler gelebileceğini anlayabiliyorum. Fakat buradaki olay zaten Hal Jordan üzerinden verilmiyor. Yani Green Lantern demek sadece Hal Jordan demek değildir. Evet, en güçlü Green Lantern'lardan birisi Hal Jordan'dı. Bu doğru. Ancak biz burada Hal Jordan'ın mentörlüğü eşliğinde John Stewart karakterine eğiliyoruz ve onun karakter gelişimini izleyeceğiz. Hal Jordan kadar başarılı olup olamadığını izleyeceğiz. Zaten John karakterine eğer Jeff Jones serisini okuduysanız bir tık daha hakimsinizdir. Bu arada kanaldaki çizgi roman videolarıma da bakabilirsiniz. Ana işimiz çizgi romanlar hakkında konuşmak çünkü. Bay Jordan'ın mentörlüğünde gelişen bir eğitim sürecini görüyoruz ama bu pek de eğitim değilmiş gibi. Daha çok karakterin duygularını yönetip yönetemediğiyle ilgili bir vurgu var sürekli Hal tarafından. Belki de kendisi ölmek istemiyor. Çünkü dizinin başlarında kendisinin yedeklenebilmesi, bir buluta yüklenip tekrardan dışarı çıkabilmesi gibi bir açıklama yapıyor John karakterine. Bu da zaten John'un eğitmenliği için çok önemli. Çünkü biz 2016 yılında bunları görüyoruz ve bir 10 yıl daha sıçrama oluyor dizinin sonunda. Geliyoruz 2026 yılına. Peki 2026 yılında ne görüyoruz? Bir stadyumda Hal Jordan karakterinin ölmüş olabileceğini. Ama bize fragmanlarda böyle şeyler gösterilmedi. Bize fragmanlarda Hal Jordan karakteriyle ilgili daha fazla detay verildi. Demek ki neymiş? Bu dizi sürekli flashbackler içinde gidip gelecekmiş. Bu bence yeterli. Hani Hal karakterini görmeyeceğiz. O en güçlü
güçlü Green Lantern gibi bir şey düşünmeme sebep olmuyor. Çünkü zaten onun mentörlüğünde gelişen bir John Stewart göreceğiz ve Hal Jordan karakterinin gücünü de zaten bu çok iyi bir düzeyde vurgulayacak. Yani şöyle düşün, Green Lantern dediğimiz o yüzük, yeşil yüzük, o içinden ışınlar çıkartabilen, yeşil renk ışıklar çıkartabilen yüzük Superman'i bile devirebilecek bir güçte. Sadece önemli olan nasıl bir mentalle, nasıl bir iradeyle, ne kadar büyük bir korkusuzlukla bunu yapabildiği. Yani kişinin hayal gücüyle çok alakalı. Fragmanla benim eleştirdiğim detaylar mesela birinci bölümde tamamı açıklanmadı. Devam bölümlerinde bence bu da yedirilecek. Çünkü birinci bölümde benim kafamda soru işareti bırakan şeylerin tamamı devam bölümleriyle ilgiliydi. Bütün hikaye küçük bir kasabada geçiyor ama karakterlerin duruşu bence oldukça başarılı bir şekilde verilmiş. Yani karakterler çok sırıtmıyordu. Aksine Hal Jordan karakterinin bir tık kibirli olması bence dizinin eğlenceli yönlerindendi. Çünkü hatırlarsanız oradaki Şerif hanımefendinin içeceğini açabilmesi için yüzüğüyle bir açacak yapıyor ve oradaki flörtöz tavırları benim bir tık hoşuma gitti açıkçası. Tatlı geldi. Hani sırıtmadı. Dizi olgun bir perspektiften verilmiş. Bu çok önemli bence. Çünkü artık hani o kadar cıvıklaşan hikayeler, diziler, filmler izliyoruz ki kahraman anlatısı altında. Yani sadece belirli bir kitleye hitap ediyormuş gibi geliyordu. Fakat DCU'nun dizilerinde bu şu anlık yok. Peacemaker'da yoktu. Creature Commandos'ta yoktu. Şu anda Lantern izliyoruz. Onda da yok bence. Birinci bölümde en azından yok. Pilot bölüm bence gayet başarılı. Zaten dakikalar ilerledikçe bölüm sürekli size bir şeyleri açıklıyor. Kimi zaman bunu karakter üzerinden konuşturarak yapıyor. Tembel senaryo yazarlığıyla alakalı. Fakat şöyle düşünüyoruz. Hal Jordan'ın bıraktığı yerden bir şeyleri seyircinin anlayabilmesi için dizi bölümlerini uzatmak yerine böyle senaryodaki diyalog yazımlarıyla kurtarmaya çalışmışlar. Bu bence fena değildi. Olmasa daha iyiydi. Tabii ki de olaylarla görüp bizim bunu idrak etmemiz daha iyi. Öbür türlü çünkü şuna giriyor. Seyirci bak şimdi sen bunu anlamayacaksın ama ben bir buluta yüklenip tekrardan var olabiliyorum. Kendime mesaj iletebiliyorum. Çünkü şu anda John Stewart'ı eğitiyorum gibi bir şeyin olması tuhaftı. Ama bunun açıklandığı yer aslında doğru bir nokta. Bir anda çünkü kendisi 5 kilometre ilerideyken bir anda John Stewart'ın ulaşması gereken o sandviççi artık her ne hot dog ne yiyorlardıysa oraya giden yolda tekrardan belirince benim de kafam karıştı. Ne oluyor dedim anlık bir. Ama hemen peşine açıkladı. Yani şunu ben çok hissettim dizide. Seyirciyi kaybetmemek için elimden gelen her şeyi yapmalıyım. Seyircinin kısalmış dikkat süresi benim için çok önemli ve ben artık kayba gelemem. Bunu birinci dakikada, ikinci dakikada artık her neredeyse olduğu an açıklamalıyım vurgusu vardı. Aksine bunu soru işaretleri bırakarak vermesi bence daha cesurca bir hareket olurdu. Fakat DCU şu anda yeni bir oluşum olduğu için çok fazla da bu konuları eleştirmek bence şu anlık çok pimpiriklemek oluyor. Yani genel izleyiciyi bence memnun edecek. Eğer çizgi roman tarafında sürekli bu hangi hikayeden uyarlanmış diye araştırırsanız belki orada bir tık tatsızlık olabilir. Fakat bilmiyorum fark ettiniz mi? Prodüksiyon kısmında, arka planda başka kimlerin emeği var diye baktığım zaman ben Tom King'in imzasını gördüm. Tom King çizgi roman dünyasında CIA'de çalışmış ve oradaki deneyimlerini harmanlayarak süper kahraman anlatıları yapan, hatta Babil Şerifi olarak kendi deneyiminden esinlendiği çizgi romanlar yazan birisi. Bu yüzden de bu hikayenin dedektiflik tonunun tamamen eski CIA çalışanı Bay Tom King tarafından yapılmış olduğu çok bariz belli. Keza bunu net olarak belirtmeseler de imza kısmında onu görünce zaten bunu bir çizgi roman okuyucusunun anlayabileceğini düşünüyorum. Ayrıca Tom King'in kaleminin o sağlamlığını da ben hissettim açıkçası. Çünkü şey yoktu hikayede. Didaktik bir tonda bir hiyerarşinin verilişi vardı. Belirgin bir şekilde vardı dizi boyunca. Zaten bunu izlerken sahnelerden anlıyorsunuz. Hangi karakter üzerinden anlıyorsunuz? John Stewart üzerinden anlıyorsunuz. Peki John Stewart üzerinden bunu anlamak neden önemli? Çünkü bizim izleyeceğimiz, bizim öğrenmemiz istenen asıl ana karakter John Stewart. Hal Jordan'ı zaten biliyorsunuz ama biz size de hatırlatacağız. Onun neler başardığını da John Stewart üzerinden göstereceğiz. Biz bu dizide şunu muhtemelen sürekli göreceğiz. Green Lantern olmak kolay bir şey değil. Bunu başarabilmiş çok güçlü bir Green Lantern var. Bu da Hal Jordan ve biz Hal Jordan mentörlüğünde John Stewart'ın karakter gelişimini, Green Lantern olma sürecinde yaptıklarını göreceğiz. Yani Hal Jordan'ı göreceğimiz zaten fragmanlar tarafından tasdiklendi mi? Tasdiklendi. Bu konudaki eleştiri yani ilerleyen bölümlerde göreceksiniz. Hikaye onun tarafından da anlatılacak gibi bir ikna ediş var mıydı? Vardı. Ama ana hedefimiz ikinci sezonda belki de sadece ve sadece John Stewart olacaktır. Hani söyledim ya size Hal Jordan mentörlük yapıyor John Stewart'a ancak orada sadece duygular üzerinden ilerliyor ve fazla da bir şey söylemeden bunu yapmaya çalışıyor. Bunun iki sebebi olabilir. Birincisi Hal Jordan'ın kendi deneyimiyle bunu daha iyi verebileceğine inanması ya da John Stewart'ın kendisinde söylediği gibi Green Lantern olmaktan vazgeçmek istememesiyle ilgili olabilir. Ama fark ettiyseniz Hal Jordan karakterinin orijinine da değinildi. O yüzük ona nasıl ulaştı? Abin Sur karakterinden bahsedildi. Abin Sur'un ölümüyle yüzüğün Hal Jordan'ı seçtiği onaylandı. Kendisinin iyi bir pilot olduğundan vurgulandı. Kendisinin korkusuzluğu vurgulandı. Tüm bunların yanında çok küçük bir şekilde hani yüzüğün felsefesi tam olarak açıklanmadı bence de. Ancak devam bölümlerinde sağlamlaştırılacak
olacaktır. Çünkü birinci bölümde bunların tamamının temeli atıldı. Hatırlarsanız Hal Jordan bir uzaylıyı sorguya çekebiliyor sonunda. Orası biliyorsunuz biraz meşakkatliydi ve o kısımda uzaylı olduğunu kanıtlamaya çalıştığı kişi Hal Jordan'a diyordu ki ya yüzüğün yanında 48 saattir de kapalısın ama şarj ettin mi? Şimdi yüzüğün böyle bir mantığı da var ama burada merak etmeyin, spoiler verip tat kaçırmayacağım. İkinci bölümde zaten bunun açıklanacağını, anlatılacağını düşünüyorum. Çünkü artık ikinci bölümde Jon Stewart karakterini daha baskın göreceğiz belki de. Hatta Hal Jordan karakteriyle ilgili flashbacklerle de bunun sağlamlaştırılacağına inanıyorum. Yani bu yüzük nasıl şarj oluyor? Niye şarj oluyor? Şarj olan makine enerjisini nereden alıyor gibi detayların anlamlandırılacağını düşünüyorum. Işık saçan, yüzükten enerji alanlar sadece yeşil renkle sınırlı değil. Bir sürü rengi var arkadaşlar. Dizide belki açıklanır. Açıklanırsa bunları daha detaylı da konuşuruz. Hikayenin dedektiflik tonu Amerikan taşrasında geçmesi bence çok yeterli. Çok yerinde. Yani günümüz seyircisine olgun bir fikir sunması çok başarılı bulduğum detaylardan bir tanesiydi. Hani bir de şöyle bir endişemiz var bizim. Acaba uzaydaki o renk çeşitliliğini bu dizi yansıtabilecek mi? Tam olarak çizgi romanlardaki gibi olabileceğine elbette inanmıyorum. Hiçbir filmde çizgi romanların kalitesi tam anlamıyla verilememiştir. Benim gözümde şu ana kadar okuduklarım, izlediklerim doğrultusunda söylüyorum bunu. Ama uzaylılara değinileceği. Yani zaten fragmanlardan biz bunu aldık. Ama bunun daha da geniş bir çerçeveden verileceğine inanıyorum. Çünkü bir uzaylının uzaylı olduğunu kanıtlamaları için böyle epey bir ekran süresi harcanmıştı. Bunun devamlılığının da bu zeminle sağlanabileceğine, sağlanacağına hatta inanıyorum. Şimdi gelelim dizinin en büyük twistine arkadaşlar. Bunun konuşulması gerektiğine inanıyorum. Çünkü neden? Hal Jordan'ın öldüğünü biliyoruz. Jon Stewart'ın eğitimde olduğunu biliyoruz. Peki yüzük nerede? Farkındaysanız dizinin son sekansında Hal Jordan'ın elini kontrol ettiklerinde yüzüğün parmağında olmadığını görüyorlar. Yüzüğün yokluğunu fark eden Jon Stewart Şerif'e dönüp diyor ki bunu bizden başka bilen var mıydı? Ve böylece ikinci bölümün gizemi burada verilmiş oluyor. Yani yüzük demek ki Jon Stewart'ta da değil. Jon Stewart Şerif'e soruyor. Bundan başka kimin haberi vardı? Grand Keep gibi bir cevap veriyor Şerif. Yani ikinci bölümü sabırsızlıkla bekliyorum. Yorumlarda nasıl bulduğunuzu yazmayı unutmayın lütfen. Ben Lanterns dizisinin birinci bölümünü çok sevdim. Keza Green Lanterns felsefesini de ayrıyeten severim. Beni etkileyen çizgi roman serilerinden bir tanesidir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakma cesaretini asla kaybetmeyin.